Herkese merhaba. Bugün içimden geldi ve bir canlı yayın yapmak istedim. Biraz habersiz oldu. Benim biraz böyledir. Bu bakımdan kusura bakmayın. Nasılsa kaydını tutacağım. Daha sonra izleyebilirsiniz ama karşılıklı soru cevap da yapmak istiyordum. O açıdan güzel olur. Yani hali hazırda takip eden, canlı izleyenler varsa. Yani böyle çorap morap diye böyle canlı yayında soranları direkt engelleyebilirim. Yani buradaki daha çok hani biraz samimi bir sohbet. Belki çok soruluyordu, istenmişti Viking masalı. Bir tane de belki burada okurum. Kütüphanenizi biraz gösterir misiniz demişlerdi. Bunu yapabilirim biraz, birkaç kitap. Aslında başka gelecek kitaplar da var. Son dönem aldığım kitaplar, bunları tanıtabilirim. Resim yapıyordum aslında, böyle canlı şekilde resim yapmayı düşünmedim değil. Yani mesela düşünüyorum, ben burada resim yaparken nasıl olur canlı yayın, bir canlı yayını öyle yapacağım da şu an öyle bir modda, o konsantrasyonda değilim ama yani bir baktım ki tezgaha kurdum yani. Şu şekilde durduğum zaman yapabilirim bir şeyler. Minik resimlere gelmez ama küçük resimlerde çok fazla detay var. Belki onlarda da olabilir ama izlemesi bilmiyorum sıkıcı mı gelir. O yüzden o işe çok girmedim ama bazı resimleri böyle yapmayı düşünüyorum. Yani şu sistemle Instagram'a da gayet uygun olur. YouTube için bilemiyorum. YouTube'da Masal Gecesi gayet güzel gidiyor. Beşinci tableti bitirdik Gılgamış'ın. Yani ben okudum bitirdik derken. Şeylere bakmıyorum şu anda. Bakacağım birazdan. Yani o güzel gidiyor. Yani bir Gılgamış bir masal şeklinde devam ederim YouTube'da. Hafta sonu ve çarşambaları da aksatmıyorum. Yani hafta sonu iki tane, bir tane çarşamba gibi olur. Arada da böyle bir e, yayın. Ay nasıl yorumlar öyle ya? Onları ben engelleyeyim bazılarını yani. Öyle bir şey yapacağım da. Nasıl oluyor? Mesela yorumu şikayet et. Tamam, ediyorum artık. Söyleyeyim yani. Aslında birini moderatör yaparsam neden çıplaklık falan, cinsel ilişki talebi. Ay amma uzattı ya. Neyse, canlı olarak bir tane yorumu şikayet ettim. Böyle de engellenirsiniz yani. Ki birilerini de atayabilirim. Çünkü öbür tarafta da eğer canlı sohbeti açarsam bir moderatör atacağım. Herkesi engelleyeceğim. O zaman da daha rahat ederiz. Şeyde TikTok hesabı da açtım. Çünkü dediler oradaki canlı yayınların ayrı bir talebi oluyor. Biraz da hani yeni kuşak ne yapıyor? Biraz yeni kuşağı aslında hani sanat ve bazı tecrübelerimi aktarayım da dedim. Başka şeyler de var. TikTok 1000 takipçiyi geçtikten sonra canlı yayına izin veriyormuş. O yüzden öncelikle onu geçeyim dedim. Ama mesela şey düşünüyorum, karşılıklı sinema sohbeti falan gibi bir şeyler. Böyle bir şeyler düşünüyorum. Ha, yorumları kapatayım mı acaba? Hmm, yani aynen. Siz zaten burada görüyorsunuz ne kadar seviyesizler. Şimdi girmedim dediğim gibi, bu yani içimden geldi. Hemen pat bir hesap şey açtım, canlı yayın. Ee, Birazdan sorulara da cevap veririm. Çizim dersleri yok. YouTube'da çizim dersi falan düşünmüyorum. Yani onun için özel ders veriyorum zaten. İnternet üzeri, yani o karşılıklı etkileşimli olan bir şey. Sen anlatıp da dersi alayım biraz zor. Yani oradaki resim dersinde aslında olay şikayet, yani hani birinin rahatsızlığa göre şey reçete verirsin. Orada da ne eksikse onu şey yapıyorsun zaten. Ne alnından ter düşecek? Bu ne diyor? Ben üşüyorum zaten. Ay çok saçma sapan. Siliyorum ben. Yorumları kapatıyorum ya. Dur bakayım. Yorum yapmayı kapat. Ay saçma, alnından ter damlıyor. Ben yazın bile terlemeyen insanım. Ne teri ya? Allah'ım, üşüyorum zaten. Hadi boğazlı kazakla hırkalarla çıkmayayım diye böyle çıktım. Bir de şey yapıyorlar yani, gerçekten çok saçma. Yani o benim parıltım ışıltım olabilir ama neyse, sinirleniyorum sonra. Yorumlardan dolayı bazen hiç yayın açmıyorum. Bu da böyle.
Yani burada da aslında okuyabilirdim. Şundan okuyordum ben. Güzel de aslında ama şu an basit. Bu da vardı, Viking masalı. Ben bunu YouTube'da devam ettiririm. Burada daha çok birkaç soruya bakacağım. Ne diyordum? Ha, resim dersi. Resim dersi için birebir ders almak gerekiyor. Yani şey değil. Ben ortaya anlatayım ne olursa, yani birkaç numara gösterilebilir ama ona da girmedim çok o düzeneye. Masalda şöyle bir taraf var. Bazı kişiler kulaklığı takıyorlar. Uyurken uyumaya dalmak için falan bile masal dinleyenleri biliyorum. Zaten benden çok isteniyordu. Ama ben tiyatrocu değilim, seslendirmeci değilim, bunun böyle profesyoneli değilim. Hani normal herkes gibi bir insanım. Yani diğerleri de insan tabii de şey olarak değil. Yani bunu profesyonel olarak yapmıyorum. O zaman her şey çok düzgün, çok böyle crystal clear olur ama öyle bir iddiam yok. Yani sizden biriyim şeyi de var okurken bir yandan da, ya da hani hoş bir kadın size masal okuyor canlı şekilde. Öyle bir havası var. Yoksa tiyatrocu tonlamaları ve okuma teknikleriyle başka bir şey olurdu. Onun için Storytel'de dinleyebilirsiniz. Çeşitli aplikasyonlar var. Bendeki bu değil. Yani ben dışarı nasıl çıkıyorsam öyle giyiniyorum. Hoş bir şekilde de oturup kitabımı okuyorum. Genelde yoga eğitimlerinde de yerde otururduk. O yüzden böyle şeyler de seçiyorum falan. YouTube'un yatay şekline de o daha uyuyor. Böyle diyebilirim. Birkaç soru bakayım. Yorumları zaten genel olarak. Aa, hmm, katılma isteği var. Ne yapacağım yani onları? Yorum yapmayı açayım da. Evet. Yorumu kapattım ama. Evet. Moderatör nasıl ekleniyormuş? Can. Moderatör ekle. Tamam. Birini ekledi. şey Hoşuma gitmeyen yorum olursa, yani rahatsızlık verici, silinecek ya da engellenecek. Bundan sonra böyle. Katıl ne zaman gelecek? Ben de bir an önce katıl yapmak istiyorum. Ama onun açılması gerekiyor. Böyle sırayla açılıyor bazı şeyler. Sanırım daha açılmadı. Bir arkadaşla bakacağız katıl yapabiliyor muyum diye. Üyelikler falan var da ondan ziyade bir katıl yapmayı düşünüyorum. Biraz daha farklı tarz okuma yapabilirim. Yani masal değil, başka kitaplar okuyabilirim katılda. Ne gibi şeyler var? Ha. Yani engel yersiniz yani. Hatta ben başka birini moderatör yaptığım zaman benden çok daha katı olurlar. Ben yine daha şey davranabilirim. Grimm masalları da devam edecek. İskandinav masalları devam edecek. Bunu okumak için sabırsızlanıyorum. Bu daha ilk cildi yani. Sayfalarca var. Yani bunlar bitmez. Yani bu çok heyecanlandırıyor beni. İlk başından başlarız. Bin bir Gece masallarının o bayağı var yani. Ayrıca dediğim gibi ben farklı şeyler de almıştım. Yani bir Viking masalı serisi daha. Bunlar daha farklı. Bunlar daha basit masallardı. Kısa kısa. Oradan da yeni gelecek de başka ülkelerin masalları da var. Yani zaten mitoloji çok sevdiğim için devam olur. Teşekkür ederim kolyem. Bu arkadaki resim, duvarda da bazı yerleri ben hatta şey yapmıştım. Renkli boyamıştım. Bir yeri daha düşünüyorum farklı olarak. Böyle. Enkazın. Ha, mitolojik hikayeler zaten düşünüyorum ama şöyle bir şey. Mesela ne diyeceğim? Grimm masallarında da yani anlatılan hikayeler, hatta son yayını tekrar linke koyarım. Yani böyle bayağı insanlara ders vermek için de yapılmış şeyler var. Masallarda da ezoterizm var. Zaten şey yapacağım. Ara ara masal, ara ara mitoloji. Fable pek de hoşlanmıyorum. Ezop'un falan da vardı. Yani o kadar hayvanlı şeylere girmedim.
Ha mesela şöyle bir kitap aldım. Bundan da yapabilirim. Mesela bunu da göstereyim. Türk mitolojisinin ana hatları. Ben Mimar Sinan'da bir sene okumuştum. Mimar Sinan Üniversitesi'nin sanat tarihinde. Orada Türk mitolojisi dersi vardı. Orada hoca olan kişinin işte bir kitabı ve Türk hayvan takvimi falan diyor. Böyle hayvanların sembolizması, belki böyle tek tek okumalar ya da böyle postlar yapabilirim diye düşünüyorum. Hayvan resmi de çok çiziyorum ya, arkada yunuslar var. Öyle bazı kısa kısa videolar yapabilirim. Yani gerek burada gerek TikTok'ta buradakileri ona da koyup orada daha fazla videolu bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Burada hayvanlarla Türk mitolojisinin bayağı şey bir kitaptı. Çünkü bu zaten Mimar Sinan'da hoca bayağı kaç saatlik dersleri var. Yoğun bir kitap bu da. Yani böyle çeşitli kaynaklardan seçtiğim okumalar olacak. Yani sonuçta insanlar kitap okumuyor. Bari bu şekilde insanları kültürlendiriyorum. Cahil kalmayın İlber Ortaylı şeyiyle. Patreon da düşünüyorum da bakalım hangisine fırsat bulacağım. Ya ben Türk mitolojisini sanat tarihinde okurken o zaman kıymetini bilmedim. Hilmi Yavuz'un dersini alıyordum, arkeoloji dersleri alıyordum. Hani Sümerler, Mısır falan. Neredeyse her derse girdim. Türk mitolojisine girmemiştim. Böyle kalın kalın kitapları vardı. Çünkü resim okumak istiyordum zaten. Anunnakilere ben açıkçası o şekilde yorumlamıyorum Zekeriya Sitchin gibi. O yüzden Gılgamış'ı okuyorum. Yani şimdi Anunnakilere işte uzaylıydı, şöyle böyleydi dersen daha farklı şeylere geliyor. Her tarafta da bu var. Yani ben çok da öyle düşünmüyorum açıkçası. O mitoloji ve o zamanki insanların inanışı kaynaklı bir durumdu. O yüzden birazcık şeylere bakayım. Neydi? Sorulara. Tablolar ve ressamların hikayeleri. Ya bu çokça sanat tarihçilerinde var. Şunu da yapmayı düşünüyorum. Ben size zaten hep düşündüklerimi sayıyorum. Resim Heykel Müzesi gezisi düşünüyorum. Bunu da bir kurumla yapacağım. Çünkü bireysel yapamıyormuşum. Bazı sıkıntılar olabilirmiş. Yani bireysel yaparsam hani sonra vergi falan, yani başında bir rehberin ya da bir kurumun olması gerekiyor. Resim Heykel Müzesi'ni benle gezme gibi bir planım, düşüncem var. Çeşitli konuşmalar da olabilir. Mesela o da, bunu da yeni aldım. Leonardo ve eserlerine yönelik. Yani çeşitli ressamlar ve onların eserlerinin hikayelerine yönelik kaynaklar var. Ben okuyorum, aktarma da yapabilirim. Ressam olarak da size bir şeyler, hani orada gördüğüm şeyleri aktarabilirim. Bakalım ya, yapacak çok şey var aslında. Evet, insanların içine okuma isteği geliyorsa ne güzel. Erk hayvanım hangisi? Tahmin edebilir misiniz bilmiyorum. Birkaç sene önce bulmuştum, karşılaşmıştım. Ama şimdi söylemeyeyim, başka bir şeyde söylerim. Düz dünya teorisi, yani inanmıyorum. Onlara Hitler çok inanıyormuş, o tür teorilere. Ha, seninle başlamadığının PDF'i var da ona sıra gelmedi. Mesela en son bitirdiğim kitabı da göstereyim. En son bunu bitirdim. Şu sıra bolca tanrıçalarla ilgili, cinsellikle ilgili, kadın mitleriyle ilgili okuyorum. Çünkü bununla ilgili yazacağım bir şey var aslında. Ee, Çok detay vermeyeyim. O yüzden de biraz çalışıyorum. Çünkü onları iyi harmanlayayım diye. Joseph Campbell'ı zaten çok severim. Bayılırım. Bazı kitaplarını tekrar okuyayım falan diyordum. Yani şunlar, işte bir sürü mitolojileri vardır ya, ilkel mitoloji falan. Bunlar da eski kitap. Yazılar bir küçük. Tekrar bunları inceleyeceğim, okuyacağım. Dediğim gibi bayağı bir kitabı var Campbell'ın. Yani okumuş olduğum ve tekrar okumak istediğim, üzerinden geçmek istediğim. Sonlara tekrar bakarım. Mesela şu da var. Şu anda tam karar bile veremiyorum hangisini önce okuyayım diye. Sayfama bekliyorum dedi birisi. Şey yapabilirsiniz tabii, bana DM'den yazın ya da mail atın. Ha evet, TikTok'a girdim ya. TikTok'ta ayrı şeyler oluyor dediniz. Çok fazla insanlara ulaşılıyormuş. Ayrıca millet para kazanıyormuş ondan ya. Haberim yoktu. İşin aslı.
İlginç. Bir de dediğim gibi onu çok TikTok'u gençler kullanıyor. Ayrı bir dünya dönüyor. Orası sosyolojik başka bir alem. Pek bakmıyorum. Bir şeyler yüklüyorum. Ay, ASMR kanalı. Ya öyle şeylere girmem. Yani bana önerilenleri de görüyorum. Hep niye bunu yapmıyorsun? Bunu giyecek misin? Onu yap, bunu yap. Yani benim aklım bana yeter. Teşekkür ederim. Tabii ki öneriler ve taleplerinizi iletebilirsiniz ama hani bir ev kadını temizlik yapıyor ve bunu çekmiş YouTube'a. Sesler de detaylı geliyor. Arada böyle eğiliyor falan. Böyle şeyler yapmam yani. Zaten ev işi yapmıyorum. Ben kendi doğalımdan bir şeyler paylaşımlar yaparsam yaparım. Mesela okuma o yüzden bana uyuyor. O yüzden de yapıyorum. Kore masalları mı? Onu şey yapmadım galiba, ısmarlamamıştım Kore'yi. Japon istiyorum ama Japon daha ilgimi çekiyor açıkçası. Hmm, evet. Böyle garip garip mesajlar. Ben hani soru gelirse diye, ki burada soru seçeneği de var. Okumak için kitap önerisi soruyorsun. Herkesin zevki ve şeye göre de değişir, yani ihtiyacına göre de. Özellikle şunu diyemeyeceğim. Yani şu konuyla ilgili derseniz öyle daha iyi yönlendirebilirim. Gazi Özdemir'i biliyorum. Ben bunları daha çok mesela çeşitli YouTube videoları da şeyleri oluyor. Oradan ne yapıyorum? Takip ediyorum. Birazdan kapayacağım çünkü izlemek istediğim bir canlı yayın vardı. Ona geçeceğim. Buradan sanki reklam almış gibi oldu. Bir Garip TV'de Murat İrfan Ağacaboy olacak. Havas'la ilgili konuşacak. Hatta benim istek konumdu. Dedim ya bununla ilgili konuşsa ya falan diye. Yani öyle bir konu var. İlginizi çekerse siz de şey yapın isterseniz. Saat çünkü 9'da başlayacaktı. Dedim arada bir açayım. Ara ara böyle sürpriz yayınlarım olur. Hmm. Ya öğretici çizme videosu, dediğim gibi onlar çok teknik şeyler. Biri şey yapacak. Yani ben hem çekimi ayarlayayım hem çizimi yapayım deyince şeyin kaçıyor, yani böyle çizim kısmı. O yüzden çok o kadar ona girmedim. Mezopotamya masalları, zaten Gılgamış'ı okuyorum. Bir tane şöyle bir kitap var. Nerede? Mısır masalları ile başlamıştım. Ay, buradaki isimler de öyle zor ki, yani okuyana kadar kitabın içinde bir şey çıkıyor. Takılıyorum. Bakarım, önceden belirlediğim yine şey, çünkü bu çok mitolojik de. Biraz değiştiriyorlar. İsimleri farklı oluyor. O zaman da karıştırdım. Ama yani Mısır'da olur, dediğim gibi zaten Gılgamış'tır Sümer olarak. Çeşitli şeyler olacak. En çok talep edilen İskandinav'da, o konuda da aldım zaten. Yani Vikinglerden devam edeceğim. Daha ne olsun ya, bir sürü kitap var önümüzde. Güneş burcum ikizler. Evet. Cumhurbaşkanlığında aday değilim. Ben şey istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı istiyorum. Yani Kültür Bakanlığı'ndan ziyade. Evet. Yavaştan kapayım ben. Ara ara dediğim gibi böyle sürpriz yayınlar yaparım. Bu kayıtlı olacak. Belki YouTube'a da koyarım, bilmiyorum. Çünkü herkes Instagram kullanmıyor. Orada da yani bir yayını koydum. Bayağı insanlar izlemişti. Ay, insanlar da geliyor. Şimdi kapamak istemiyorum ya. Böyle bir durum oldu. Teşekkür ederim, daha iyi. Grimm kardeşler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani dediğim gibi onlar zaten aslında bayağı bir korku öğeleri, şiddet, korku, böyle e, bayağı korkunç şeyler falan oluyormuş, yani tecavüz, insan yeme, adam kesme. Grimm kardeşlerin aslında bunlar varmış. Ya Kuzeylilerde bu çok acayip. Herhalde köklerinden gelen, Viking'den falan mı bilmiyorum. Kuzey ülkesi kapalılar. Hani şimdi çok modern ve insan haklarının en çok olduğu yer. Ama yani masallarına ya da geçmişine bakarsan çok fazla şiddet var.
Orta Doğu'ya bakıyorsun. Orada da bunu belki anlatmıyorlar. Mitolojilerine bakıyorsun Orta Doğu'nun. Bir şey öyle bir şiddet görmüyorsun. Ama orada da aslı yürüyor. Yani orada kendisini direkt yaşıyorlar ya da Afganistan'da. Afganistan edebiyatı ne kadar var? Orada ne kadar cinayetler ve şiddet var edebi metinlerinde bilmiyorum. Ya da edebi metni var mı ama kendisini yapıyorlar. Bunlar böyle birbirine bağlantılı gibime geliyor. Ay çok garip yorumlar var yani. Ama bunlar komik neyse. Yoksa dediğim gibi hep moderatörlü olacak bundan sonra. Böyle. Diğer tarafta da açarım ama YouTube'da da orada da moderatörlü olur. Avrupa'da Kelt savaşçılar. Keltler zaten ilginç. Türklerle bağlantısı da söyleniyordu. Kelt masalı talebi zaten çok tutulmuştu. O kitap da var. Ayrıca Keltlerle ilgili bir kalın kitap da şey olacak, gelecek. Yani var olacak. Evet, bu yayını akışa koyacağım. Bugün içimden geldi. Yayın yaptım. Ara ara böyle sürpriz yayınlar yaparım. Umarım duyururum da duyurduğum zaman geç kalıyorum sonra. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben dediğim gibi bir canlı yayın vardı. Onu bir Garip TV. Ona bakacağım biraz. İlgimi çeken bir konu Havas. Böyle işte. Görüşürüz. Yayını kaydediyorum. İzleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.